Selamlar. Bir başka Tromsø oyuncu analizi videosuyla karşınızdayım. Normalde bu oyuncuya video hazırlama konusunda kararsızdım. Ancak dün yayınlanan Hjertodal videosuna gösterdiğiniz ilgiden dolayı hazırlama kararı aldım. Ben Kinteh'in de Hjertodal'ın da fazla göz önünde olan oyuncular olduklarını düşünüyordum. Ancak anladığım kadarıyla fazla da takip edilmiyormuş Norveç Ligi. O yüzden yine merak edenler için umarım güzel bir video olur. Daha 19 yaşında ancak Avrupa'nın yarısı şimdiden bu oyuncunun peşinde. Sadece Transfermarkt sayfası baz alındığında bile Manchester United, Leipzig, Chelsea, Porto, Benfica, Young Boys, Basel, Slavia Prag, hatta ligimizden de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgisini görebilirsiniz. Ki eminim ki Transfermarkt'ta yazanın fazlası vardır ama azı yoktur. İstediğiniz bölüme geçebilmeniz için yine zaman çizelgesinde hem anlatım hem video bazlı olarak bölümlere ayırıyor olacağım. Oyuncuya geçmeden önce çok kısa hatırlatmalarımı yapayım. Yeni bir kanalım ve büyüyebilmem için sizin yardımlarınız çok önemli. Eğer abone değilseniz abone olmanız, videoyu veya oyuncuyu ya da anlatımımı beğendiyseniz bir beğeni bırakmanız bana çok faydalı olur. Yanlış anlaşılma olmaması adına da kesinlikle bu işin eğitimini almış profesyonel birisi değilim. Amatör bir gözle çok göz önünde olmayan, çok takip edilmeyen, takip ettiğim oyuncular hakkında analiz videoları hazırlıyorum. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap şeklinde herhangi bir öneriniz olursa da önerilere açığım. O halde hadi daha fazla uzatmadan oyuncumuza geçelim. Sedi Kinteh az önce belirttiğim gibi 19 yaşında, 1.86 boyunda Gambiyalı, Tromsø takımında oynuyor. Sol stoper olarak görev alıyor. Geçtiğimiz sezon başında yine Afrika akademilerinden getirilmiş bir oyuncu. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 3 maç oynadıktan sonra da 5 milyon euroluk bir teklif aldı Tromsø oyuncu için. Eğer kabul etseler de kulüp rekoru kırmış olacaklardı ancak teklifi kabul etmediler. Bulabilirsem görselini ekliyor olacağım. Kinteh geçtiğimiz sezon 21 maçta görev aldı. 1649 dakika sahadaydı. 1 gol 1 asistlik katkı verdi. 8 sarı kart 1 kırmızı kart gördü. İlk geldiğinde Tromsø'nün ikinci takımıyla 3 maç sahaya çıktı. O esnada A takımın kupa maçlarında da 3 maçlık serüvende ilk 11 olarak sahadaydı. Kupadan elenilen 3. maçtan sonra direkt A takım kadrosuna monte edildi ve ilk 11 çıkmaya başladı. Daha önce Hjertodal ve Kornik videolarında Tromsø'nün oyun yapısı hakkında biraz bilgi vermeye çalışmıştım. Tekrara düşmemek için uzatmayacağım. Ancak bunu örneğin Göztepe'nin oynadığı gibi düşünmeyin. Göztepe biraz daha geride karşılıyor. Tromsø'nün bekleri çok daha ileride, direkt 3 stoperle savunma yapıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Bu da ister istemez Kinteh'in sağda sol bek gibi konumlanmasını sağlıyor. Zaten yaşı daha çok genç. Ben kendisini geliştirmesi durumunda sol bekin de alternatif olabileceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon ligin son 4 maçında biraz aldığı süreler düşmeye başlamıştı. Ancak bu sezon kupada bir maç ve ligde de 10 dakika dışında görev almadı. Tabii bunun sebebini bilemiyorum. Belki de yazın gerçekleşecek bir transfer için anlaşma sağlanmıştır. O yüzden süre alması istenmiyordur. Tam olarak bilemiyorum. Peki Avrupa'nın bu kadar büyük kulüpleri neden Kinteh'le ilgileniyor? Birazdan bunu olumlu yönleri kısmında detaylıca anlatacağım. Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiğini belirtmiştim. Transfermarkt sayfasındaki bu konudaki görselleri de ekrana ekliyorum. Beşiktaş geçtiğimiz yaz transfer sezonu, Fenerbahçe ise bu kış transfer sezonunda ilgi göstermiş. Fikrimi soracak olursanız ben yolunun ülkemize düşeceğini pek düşünmüyorum. Avrupa'nın bu kadar büyük takımları peşindeyken tercihinin ülkemiz olacağını pek sanmıyorum. Bu arada söylemeyi unuttum. Oyuncu bu yaşta 10 Ekim 2025'te milli formayı da giydi. Dünya Kupası elemelerinde Gabon'la 4-3 yenildikleri maçta ilk 11 olarak sol stoper olarak sahaya çıktı. Hadi o zaman sol ayaklı stoper olması dışında neden bu kadar çok takım tarafından isteniyor? Ben o olumlu özellikleri sizlere aktarayım. İlk fiziksel özelliğiyle başlamak istiyorum. Bilerek bir pozisyonu aldım. Rakip ceza sahasından kendi ceza sahasına ne kadar hızlı bir şekilde ulaştığını göstermek istedim. Gerçekten pozisyonu için çok hızlı bir oyuncu. Uzun adımları sayesinde geniş alanları çok rahat kapatıyor. Rakip hızlı çıkıyorken de panikleyen bir oyuncu değil, çünkü hızını doğru kullanmayı biliyor. Yani defansif kısmında hızını güzel kullanıyor. Temas oyununda güçlü, omuz omuza mücadelelerde kolay kolay devrilmiyor. Tabi girdiği her ikili mücadeleyi kazanıyor, tam bir ikili mücadele canavarı demiyorum. Ama ikili mücadele özelliği ortalamanın üzerinde diyebilirim. 1.86 kısa bir boy değil, ancak çok uzun bir boy da değil. Kinteh doğru zamanda zıpladığı için ve zıplama becerisi yüksek olduğu için bu açığını o şekilde kapatıyor. Tabii çok bir açıkta denemez 1.86 için. Onun dışında maç sonlarında böyle yorulması gibi bir durumla da karşılaşmadım. Dayanıklılık sorunu yok gibi. Zaten çok genç bir oyuncu. Aynı zamanda bu gençliğinden kaynaklı Transfermarkt üzerinde fazla verisi olmadığı için daha önce bir sakatlık geçmişi yok olarak görünüyor. İşin savunma kısmına geçeceksek eğer, Kinteh savunmada sadece reaksiyon veren bir oyuncu değil, aksiyonu başlatan stoper.
Öne çıkıp pas arası yapmayı çok seviyor ve bunu yaparken de hızından faydalanıyor. Tabii bu riskli bir savunma tarzı. Sırtı dönük rakiplere karşıysa temaslı savunmada bence iyi. Rakibi arkası dönükken boğuyor, alan bırakmıyor, doğru açıyla baskı yapıyor. Bu özellikle genç, tecrübesiz oyuncularda çok sık bulunan bir özellik değil. Pozisyon alma konusunda mükemmel diyemem ama savunma çizgisi ayarlama konusunda başarılı buluyorum. Tromsø'nün savunma hattını yukarı çeken oyunculardan biri. Takım önde pres yapmak istediğinde bu prese güzel katkı sağlıyor. Arkadaki geniş alanı da hızı ve zamanlamasıyla güzel kapatıyor. Teknik kısma geçersek top ayağına geldiğinde panik yapan birisi değil. Aksine sakin bir stoper. Bu da sol ayaklı olması ve hızlı olması dışında yine modern futbolda değerli bir özellik. Zaten bir önceki genel bilgileri paylaştığım kısımda top hakimiyeti topla olan ilişkisi konusunda sık sık kesitler izlediniz. Gerçekten bir stoper için topla ilişkisi fazla iyi. Bu da zaten onu diğer stoperlerden ayıran özelliklerden biri. Yine aynı şekilde pasları çok temiz. Sol ayağıyla çizgiye veya hat kıran olarak gönderdiği paslar başarıyla sonuçlanıyor. Pas yüzdesi yüksek. Aynı zamanda bekleri oyuna sokma ya da beke yardımcı olma konusunda da başarılı. Uzun pas denemeleri çok sık değil ama denediğinde güzel sonuçlanıyor. Henüz elit seviye bir pasör stoper değil ancak doğru yolda ve gelişme açık. Topla dribling yaparak çıkmayı çok tercih etmiyor ama yine de denediğinde başarılı oluyor. Zaten fiziksel olarak buna yatkın bir oyuncu. Modern futbolda stoperlerin oyunu kurması gerekiyor. Kinteh bu konuda doğru yolda. Hata oranı düşük, risk yönetimi iyi, pas temposu dengeli. Bunların üstüne az önce de söylediğim gibi sol ayaklı olması onu ekstra değerli yapıyor. Bugün Avrupa'da sol ayaklı stoper bulmak o kadar kolay değil. Bu yüzden bu kadar büyük kulüpler bu profillere fazla para ödüyor. Yani değeri sadece oyunuyla değil sol ayaklı olmasıyla da katlanıyor. Madem bu kadar mükemmel bir oyuncu niye hala Tromsø'de dediğinizi duyar gibiyim. Hadi o zaman olumsuz yönlerine geçelim. Şu anda izlediğiniz bölümden anlayacağınız üzere çok faul yapıyor ve çok gereksiz faul yapıyor. Bu da çok gereksiz kartlar görmesine sebep oluyor. Hatta şu an izlediğiniz kırmızı kart gördüğü pozisyon. Geçtiğimiz sezon kırmızı kart sebebiyle 2, sarı kart sebebiyle de 1 maç kaçırdı. Bence en önemli geliştirmesi gereken nokta bu takımını eksik bırakma olayı. Top ayağındayken panik yapmıyor demiştim. Aynı zamanda pas yüzdesi de yüksek. Her ne kadar henüz ham olsa da oyun görüşü gelişiyor. Ancak topla oynamayı fazla sevdiği için top ayağında gereksiz tutabiliyor. Bu da çok basit top kayıplarına sebep olabiliyor. Bu konudan çok savruk bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bunun da geliştirmesi gereken ikinci en önemli özellik olduğunu düşünüyorum. Zıplama becerisi iyi demiştim. Ancak kafa vuruşu isabetini biraz geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem savunma hem hücum yönünde. Ayrıca fiziksel olarak güçlü bir oyuncu olsa da bazı pozisyonlarda vücut dengesini kaybettiği anlar oluyor. Bunun tamamen maç tecrübesiyle gelişebilecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Tabii bu eksiklerinin hiçbirinin gelişimini durduracak türden olduğunu düşünmüyorum. 19 yaşında bir stoper için tamamen doğal. Yine de çok göz ardı edilebilecek özellikler değiller. Sanırım olumsuz olarak aklıma gelenler bunlar. Oyuncunun skor katkılarını izlemeden önce küçük bir kıyaslama yapmak istiyorum. Ekranda solda gördükleriniz Kinteh'in geçen seneki Norveç Ligi performansı olacak. Sağda gördükleriniz de şu an kartta çıkan ve yine kanalımda analiz videosu bulunan aynı ligden bir başka stoper Smailovic olacak. Rakip yarı sahadaki pas sayısı ve yüzdesi dışında Smailovic'ten üstün olduğu bir yer yok. Tabii ki birinin dörtlü formasyonda birinin üçlü formasyonda oynuyor olması takımların oyun anlayışı farklılıklarının etkisi vardır. Aynı zamanda Smailovic daha fazla süre alan bir oyuncu. İşin savunma kısmına geçersek daha az top kaybı yapması dışında Kinteh'in daha üstün olduğu bir metrik yok. Tabi bunları Smailovic daha iyi bir oyuncu, daha büyük gelecek vaat ediyor demek için göstermiyorum. Daha çok Kinteh'in peşinde bu kadar takım olmasının sebebinin aslında mükemmel bir istatistik verisi olduğundan kaynaklanmadığını belirtmek istiyorum. Tamamen yapamadıklarını geliştirip yaptıklarını da ekstralar haline getirdiğinde potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşündüğü için bu kadar takım peşinde. Şimdi sırasıyla offside sebebiyle geçerlilik kazanmayan asistini, sonrasında geçen sezonki asist ve gol katkısını, en sonda gole çok yaklaştığı ancak tamamlayamadığı iki pozisyonu izleyeceğiz. Sonuç olarak bugün 19 yaşında sol ayaklı, hızlı, agresif, modern bir stoper izledik. Aslında Tromsø'nün rekor kıracak 5 milyon euroluk teklifi reddetmesinin onların beklentisinin çok daha yüksek olduğunu, çok daha yüksek bir değer biçtiklerini kanıtlıyor bize. Tromsø'nün aynı akademiden getirdiği bir başka oyuncunun şu an West Ham'da oynayan El Hadji Malik Diouf olduğunu da hatırlatmak isterim. Ben iki basamaklı bir bonservis bedeliyle transfer yapacağını düşünüyorum. Zaten ilgilenen Chelsea, Manchester United gibi takımlar parayı biraz savuran takımlar. Bana sorarsanız top 5 lig için hazır değil. Hollanda, Belçika, Portekiz gibi ligler için uygun olduğunu düşünüyorum. İlla top 5 lig olacaksa da Leipzig'in en doğru seçenek olduğunu düşünüyorum genç oyunculara önem verdiği için. Bu video ve Kinteh için söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki oyuncu analizleriyle karşınıza çıkacağım takım Kristiansund. Gjertodal ve Kinteh'e göre çok daha düşük profilli oyuncular. Ancak izlediğinizde anlayacaksınız ki potansiyelleri yüksek. Eğer kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız o videoları da kaçırmazsınız. Aynı zamanda kanalımı büyütmeme yardımcı olmak
isterseniz de beğenileriniz ve yorumlarınız daha fazla kişinin önüne çıkmamı sağlıyor, bilginiz olsun. Video süreleri, anlatım veya görsellerin sıralaması gibi herhangi bir konuda eleştiriniz ya da öneriniz olursa da lütfen bana iletmekten çekinmeyin. Tekrardan kanalıma gösterdiğiniz destek ve ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Belki sürpriz yapıp yarın bir oyuncu videosu daha paylaşabilirim. O halde bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.